Hamdi Ulukaya Forbes dergisinin yayınladığı Türkiye'nin en zenginleri listesine göre 2020 yılında 6. sırada yer aldı. 2 milyar 100 milyon dolar servetiyle. Bundan 25 sene önce Erzincan'ın bir köyünden kalkıp Amerika Birleşik Devletleri'ne giden bir gençti o. Giderken böyle büyük bir marka yaratacağını, küçükken yaylalarda gördüğü yoğurdu Amerika'da muhteşem bir şekilde pazarlayacağını ve milyar dolarlık bir değer yaratacağını muhtemelen kendisi de bilmiyordu. Bugün markaların hikayelerinde Çobani'nin hikayesine bakıyoruz. Hamdi Ulukaya 1972 yılında Erzincan'da dünyaya geliyor. Erzincan'ın İliş ilçesinde büyüyor. Çocukken yaylalara gidiyor. Dolayısıyla peyniri, yoğurdu yakından gözlemleme fırsatı buluyor. Bildiğiniz gibi Erzincan tulum peyniriyle meşhur olan bir ilimiz. Yaşı 23 olduğundaysa İngilizce öğrenme amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutuyor. Giderken cebinde 3000 doları var. Gittikten bir ay sonraysa bu paranın 2000 dolarını harcamış oluyor. Kalan 1000 dolarını daha iyi değerlendirmek için gittiği dil okulunu değiştiriyor ve başka bir okula gidiyor. Brooklyn'de kalmaya başlıyor. Sonra New York'un kuzeyinde Upstate New York'ta bir çiftlikte çalışmaya başlıyor. Babası bir gün ona diyor ki sen niye orada peynir yapmıyorsun? Kendine küçük bir tesis kur ve peynir yap. Hamdi Ulukaya bir süre sonra bu fikri benimsiyor ve peynir yapma yoluna koyuluyor. Bir gün akşam oturmuş kendisine gelen postaları karıştırırken postaların arasında bir ilan görüyor. İlanda bir yoğurt fabrikasının satılık olduğu yazıyor. Hamdi Ulukaya önce bunu umursamıyor ve ilanı çöpe fırlatıyor. Fakat bir süre sonra çayını içerken şunu biraz inceleyeyim deyip ilanı yerinden alıp incelemeye başlıyor. İşte bu küçücük karar belki de Hamdi Ulukaya'nın hayatının dönüm noktası. İlanda bir yoğurt fabrikasının satılık olduğu yazılıyor ve fabrikaya dair görseller var. Fabrikanın genel görselleri ve fabrikada bulunan makinelerin görselleri bunlar. Hamdi Ulukaya numarayı arıyor ve fabrika hakkında bilgi almaya başlıyor. Fabrika dünyanın en büyük gıda firmalarından bir tanesi olan Kraft'ın yoğurt fabrikası ve Kraft bu fabrikasını satışa çıkarmış. Fabrikanın fiyatının 700 bin dolar olduğunu söylüyor karşıdaki kişi. Hamdi Ulukaya'ya bu değer düşük geliyor. Acaba 7 milyon dolar yanlış mı söyledi diye düşünüyor. Ama karşı tarafı satıcıyı işkillendirmemek için, fiyatın düşük geldiği algısını uyandırmamak için bir şey de söylemiyor. Fabrika bir nehrin kıyısında 70-80 yıllık bir yapı ve 55 kişi çalışıyor burada. Bulunduğu kasabanın insanları yıllarca bu fabrikada çalışmış, kimisi de bu fabrikaya yoğurt üretimi için süt tedarik etmiş. Yani kısacası bölgeyi ayakta tutan bir fabrika burası. Bu arada Hamdi Ulukaya'ya 700 bin dolar düşük göründü dedim ama Hamdi Ulukaya'nın böyle bir parası yok aslında. Fakat buna rağmen burayı almayı düşünüyor ve bir yöntem bulmaya çalışıyor. Ardından Amerika'daki Small Business Administration isminde KOBİ'lere destek veren, yani bizdeki KOSGEB'in karşılığı olarak düşünebilirsiniz bunu, kuruluşa gidiyor. Bu kuruluşun çok güzel bir programı var. Bankalarla anlaşıyorlar ve kendilerine iş fikirleri geldiklerinde bankaya diyor ki sen bunun %50'sini finanse et, ben %40'ını finanse edeyim, %10'unu da girişimci koysun. İşler yolunda giderse ne hala, zaten girişimci bu işten karlı çıkmış olacak. Fakat işler kötü giderse de ilk olarak bankanın zararı karşılansın. Hamdi Ulukaya bu idareye başvuruyor. Bu desteği alma hakkı kazanıyor ve böylece finans problemini ortadan kaldırmış oluyor. 2005 yılının Ağustos ayında fabrikayı satın alıyor. Bahsettiğim o 55 kişiden de 5 kişiyi kendisiyle çalışması için yanına alıyor. Yanına almış olduğu bu 5 kişiden bir tanesi Maria, 15 senedir fabrikada telefonlara bakan birisi. Bir diğer isim Rich, o da üretim müdürü olarak çalışıyor fabrikada. Üçüncü isim Frank. Frank arıtma tesisinden sorumlu ve yoğurt fabrikası için arıtma tesisinin çok kritik bir rolü var. Dolayısıyla onu takımda tutmalı. Bir diğer isimse Mike. Mike yıllarca bu fabrikada çalışmış, buradan emekli olmuş bir isim. Hamdi Ulukaya onu da şirkette tutuyor. Hamdi Ulukaya'nın ilk yaptığı şeylerden bir tanesi elektrik konusunda önlemler almak. Çünkü şirkete 100 bin dolar elektrik faturası geldiğini görüyor. Fabrikayı zaten 700 bin dolara satın aldı. Bu çok büyük bir miktar. Dolayısıyla hemen ben bu maliyetleri nasıl düşürürüm diye kafa yormaya başlıyor. Lüzumsuz yere elektrik sarfiyatı yapan her şeyi devre dışı bırakıyorlar. Sonra oturuyorlar bir masanın etrafına ve artık bundan sonra neler yapacaklarını, nasıl ilerleyeceklerini, fabrikayı üretime nasıl geçireceklerini konuşacaklar. Fakat nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Kimseden bir ses çıkmıyor. En son Hamdi Ulukaya diyor ki bu binanın boyaları dökülmüş. Biz bir boyacıya gidelim, boya alalım. Bu binanın dışını komple bir boyayalım. Bunun üzerine Mike diyor ki ya biz bu binanın dışını en son 20 sene önce boyadık. Kimsenin umurunda da değil bu binanın dışı. Senin yapacak başka hiçbir işin yok mu? Aklına hiçbir şey gelmiyor mu diyor. Hamdi Ulukaya'nın bu duruma ne cevap verdiğini ise kendisinden dinleyelim. Kimsenin de umurunda değil. Senin yapacak başka işin yok mu diyor.
Yani aklında başka bir şey yok mu senin? Vallahi dedim, hakikaten aklımda başka bir şey yok. Ama dedim böyle oturacağımıza... İşte bu olay itibariyle de bugün Chobani markasının, şirketinin duvarlarında Let's Start Paint the Wall yazıyor. Bu söylem bize bir işe illaki bir noktadan başlamamız gerektiğini, yola koyulmamız gerektiğini, ancak yola koyularak yolu görebileceğimizi ispatlıyor. Hamdi Ulukaya bu süreçten sonra fabrikadan neredeyse hiç çıkmıyor. Sürekli olarak işiyle alakalı, yoğurtla alakalı şeylere konsantre. Tespitlerinden bir tanesi şu: İnsanlar Amerika'da Greek yoğurt olarak geçen, Yunan yoğurdu olarak geçen yoğurda ciddi derecede talep gösteriyorlar. Bunun sebeplerini anlamaya çalışıyor. Adeta bir pazar araştırmacısı gibi gidip marketlerde, reyonlarda, rafların arasında insanlarla konuşuyor, yoğurt alanlarla. Onların almış oldukları yoğurdu neden aldıklarını anlamaya çalışıyor. Sonra diyor ki bu marka Amerika'da bu yoğurdu üst düzeye satıyor. Gelir seviyesi yüksek kitleye satıyor. Ben aynı standartlarda, hatta daha üst standartlarda bir marka yaratacağım ve bu yoğurdu yine de herkes için erişilebilir kılacağım. Defalarca Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'da bu yoğurdun nasıl üretildiğini yerinde inceliyor. Marka olabilmenin çok önemli olduğunu bildiği için ve markalamada en önemli unsurlardan bir tanesinin paket ambalaj olduğunu bildiği için de onlarca markanın yoğurt paketlerini, ambalajlarını bir araya toplayıp poşet poşet bunları inceliyor. O dönemlerde odamda 8-10 torba yoğurt kabı vardı diyor. Ve bugün gerçekten de Chobani yoğurtlarının ambalajlarını incelediğinizde ürünler çok göze hitap ediyor. Çok güzel paketlenmiş. Albenisi çok yüksek ürünler. Markanın adını da çoban sözcüğünden yola çıkarak Chobani olarak koyuyor. Yoğurdu Greek yoğurt olarak, yani Yunan yoğurdu ismiyle sattığı için kendisini çok fazla eleştirenler var Türkiye'den. O da diyor ki Amerika'da zaten ben bu işe girdiğimde pazar bu şekilde oluşmuştu. Dolayısıyla ben de aynı isimle ilerledim. Kendisinin Türk yoğurdu olarak çıkması, Türk yoğurdu adıyla çıkması çok daha güzel olabilirdi tabii. Ama belirttiği gibi o ismi değiştirmesi de riskli bir durum. 2007 yılına geldiğimizde artık fabrikasında ilk defa yoğurt üretimini gerçekleştiriyor. Ve ilk Chobani yoğurdu raflarda kendine yer buluyor. İlk müşterisi Long Island'da bir mağaza ve 300 koli sipariş veriyor. 2 hafta sonra dükkan sahibi ilk sipariş satılınca 400 koli daha sipariş veriyor. Hamdi Ulukaya bu noktada dükkan sahibine bir soru yöneltiyor. Bu soru çok kritik bir soru ve bu soruya dükkan sahibinin vereceği cevap da çok kritik. Diyor ki yoğurtları hep aynı kişiler mi alıyor yoksa farklı kişiler geliyor mu? Bu soruya duymak istediğin yanıt aslında ağırlıklı olarak aynı kişilerin alması. Çünkü aynı kişilerin alması demek müşteri memnuniyetinin yakalandığı anlamına geliyor. Sürekli farklı kişiler alsa, aynı kişiler hiç almasa bu şu anlama gelir: ürünün albenisine, kabın cazibesine, yeni bir ürün olmasına insanlar kanıp bunu bir deneyelim diyordur. Deniyordur. Farklı kişiler alıyordur. Ama sonra beğenmedikleri için bir daha almıyorlardır. Fakat dükkan sahibi Hamdi Ulukaya'nın en duymak isteyebileceği yanıtı veriyor. Diyor ki hem aynı kişiler alıyor hem de alanlar başka kişileri getiriyor. Yani yeni kişiler alıyorlar. İşte Hamdi Ulukaya bu yanıtın üzerine hakikaten iyi bir ürün yaptığına, satılabilir bir ürün yaptığına emin oluyor. Sonra işlerini daha da büyütebilmek için Amerika'daki zincir mağazalardan biri olan ShopRite'a gidiyor. ShopRite'da şöyle bir handikap var. Orada rafa bir ürün yerleştirebilmeniz için sizden raf parası alınıyor. Ve bu raf parası ürün başına 30 ila 50 bin dolar arasında. Yani ortalama 40 bin dolar diyecek olursak, Chobani'nin de o dönem 5 ürün olduğunu göz önünde bulunduracak olursak ürünleri rafa koyabilmek için 200 bin dolar ödemesi lazım. Ama tabii ki o dönem ortada böyle bir para yok. Adama diyor ki biz size bunu yoğurtla ödeyelim. Adam da haklı olarak peki yoğurtları satamazsam elimde kalırsa ne olacak diyor. İşte Hamdi Ulukaya o anda işine ne kadar güvendiğini gösteren bir yanıt veriyor. Fabrikayı size veririz. Bu büyük garantinin, bu büyük teminatın üzerine iş birlikteliğini kuruyorlar. 3 hafta sonra dükkan sahibi arayıp Hamdi Ulukaya'ya diyor ki sen bu yoğurdun içine ne koyuyorsun? Ürüne dükkan sahibinin beklediğinin de ötesinde bir talep var çünkü. 2010 yılında Hamdi Ulukaya'nın hayali gerçek oluyor ve Amerika'nın en sevilen yoğurt markası Chobani oluyor. Idaho Twin Falls'ta bir fabrika daha açıyor Chobani. 2008'de satışları 20 milyon dolar, 2009'da 75 milyon dolar, 2010'da 250 milyon dolar, 2011'de 625 milyon dolar ve 2012'de 1 milyar dolara erişiyor. Fortune'un araştırmasına göre o dönemki verilere bakıldığında Google ve Facebook'ta dahil olmak üzere, internet şirketleri de dahil olmak üzere en kısa sürede 1 milyar dolar
satış değerine ulaşan şirket. Ve çok ilginç, şirket hiç yatırım almıyor o döneme kadar. Satış yaptıkça, gelir elde ettikçe bunu tekrar sermayesine katıyor. Şirkette çalışan 5 kişi ise 5 yıl sonra 3000 kişi oluyor. 2016 yılında Chobani Flip ürünüyle Nielsen çığır açan yenilik ödülünü alıyor. Hamdi Ulukaya Chobani Shares ismindeki uygulamayı hayata geçiriyor. Bu uygulamayla şirketin çalışanlarının şirkette hisse sahibi olma ihtimali doğuyor. Eğer Chobani borsaya açılırsa veya şirket satılırsa %10'u çalışanlara ayrılmış olacak. Bununla alakalı yabancı basında çıkan haberlere göre kişi başı 100 bin dolar, 150 bin dolar gibi gelirler elde edilebileceği konuşuluyor. Tabii ki bu gibi yaklaşımlar çalışanların iş yerlerine daha sadık olmasında, daha çok bağlanmasında motive edici unsurlar oluyor. Chobani 2017 yılında New York'ta Soho isminde bir konsepti de hayata geçiriyor. Bu bir kafe konsepti ve yoğurtla yapılan farklı tipte gıdalar burada kullanıcıya sunuluyor. Chobani'nin bu büyük başarısı Harvard'da profesörlerin de ilgisini çekiyor ve Chobani'nin başarı öyküsünü bir business case olarak, bir case study olarak, vaka analizi olarak Harvard'da okutuyorlar derslerde. Ayrıca gelirlerinin %10'unu da hayır kurumlarına bağışlayacağına dair bir ibare koyuyor ürünlerin üzerine Hamdi Ulukaya ilk yıllardan itibaren. İşte Erzincan'ın bir köyünden macera dolu Amerika'ya giden, küçükken yaylalarda gördüğü o yoğurdu dünyanın en büyük ülkesine muhteşem şekilde pazarlayan ve milyar dolarlar değerinde bir marka yaratan bir adamın hikayesi. İşte Hamdi Ulukaya'nın hikayesi, işte Chobani'nin hikayesi. O zaman siz de şimdi kendi elinize, kendi fırçanızı alın ve let's start paint the walls. Çünkü buna değer.